Herkese merhabalar. Ben Selin. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden yeni bir videoyla karşınızdayım. Peki bugün ne yapacağız? Birazcık bugün yurtlar hakkında konuşacağız sizlerle birlikte. Şöyle bir sürü maddeler hazırladım. Ben hem özel yurdu hem devlet yurdunu, KYK yurdunu deneyimledim ve size birazcık deneyimlerimden bahsedeceğim. Böyle bir video içeriği yapmak istedim. Şimdi şöyle, aslında ben bundan 2 yıl önce İstanbul'da üniversiteye başladım ve ilk önce bir yıl özel yurt denedim. Daha sonra devlet yurduna geçtim. Eksiğiyle artılarıyla ilk yıl başlayanlar için hangisi daha sağlıklı olur, neye önem göstermeliyiz yurt seçerken birazcık bunlardan bahsedelim diyorum. Hem İstanbul bazlı konuşacağım hem de genel konuşacağım aslına bakarsanız. Yani sadece İstanbul üzerinden değil de biraz daha genel bahsedeceğim. Şimdi şöyle, bence her ne olursa olsun önceliğiniz okul yurdu olsun. Çünkü bazı üniversitelerde direkt okul yurdu da var. Okulun içinde olan yurtlar var. Okulun içinde olan bir devlet yurdu, KYK yurdu ya da direkt okulun yurdu olabiliyor. Bence önceliğiniz kesinlikle bu olmalı. Niye diyorsanız ilk defa okula geldiniz ve tekrardan sıfırdan bir çevre oluşturacaksınız. Bu nasıl olacak? Bunu daha kolay olabilmesi için aynı okuldan olan insanlarla kaldığınız yurt sizin için en sağlıklısı olur ilk yıl için. Ben nasıl yaptım? Ben de böyle yaptım. Benim kendi okulumun yurdu vardı. Daha sonra dedim ki ben özel olmasına rağmen ilk etapta ilk yıl orada kalmak istedim. Bunun birinci sebebi neydi? En azından dedim ki kendi okulumdan kişilerle kalırım. Yani bu farklı bölümler bile olsa taşımamda bana kolaylık sağlar. Çünkü ben ilk yıl hazırlık okuyacaktım örneğin. Zaten hazırlık sınıfları karışık oluyor biliyorsunuz ki. Ama şansıma ne oldu? Sınıfları da bölümlere göre yerleştirdiler. Bu bence daha da iyi oldu. Çünkü herkes yeni girişti. Mesela herkes 2022 girişti. O da dördümüz eczacılıktık mesela. Benim için çok faydalı oldu. Ve bu aslında herkes için aynı şekilde. Hani bu şekilde yapılmasa bile özel yurtlarda, okulun yurtlarında en azından okulunuzdaki kişilerle beraber kalmış olursunuz ve bir kişidir yani. Demek istediğim bence çok mantıklı olur bu şekilde olması. Eğer imkanı varsa ilk etapta okul yurdu en mantıklısı. İlk önce bunu düşünün. Daha sonra çevrede özel yurt varsa, çevrede KYK varsa bu ile düşünülebilir. Eğer okulunuzun yurdunda kalacaksanız da bu genellikle özel oluyor diye biliyorum. Okulun kendi yurtları. Eğer böyle bir durum varsa da sonuçlar açıklandığı gibi hemen yurtla iletişime geçin. Hatta sonuçlar açıklanmadan da önce. Çünkü böyle yurtlar genelde çok hızlı doluyorlar. Size yer kalsın yani. Sonuçta geçen yıldan kalan insanlar da hala orada var. Mesela bizim yurt aşırı hızlı doluyordu. Ben o zaman sonuçlar açıklandığı gibi hemen aramıştım yine tekrardan. Daha sonra hani çok kısa bir süre içerisinde yurda gitmiştik konuşmaya falan gibi. Tabii böyle bir imkanınız da olmayabilir. Mesela hani ben yakın okuduğum için İstanbul'a gitmiştim ama biraz bu konularda araştırmacı olun. Çünkü riskli dediğim gibi. Bu nerede olursa olsun üniversite, hangi şehirde olursa olsun okulun kendi yurduna. Çünkü ilk önce talep daha çok oluyor. Herkes gibi yani. Hem yakın oluyor okula hem dediğim gibi kendi okuldan insanlarla beraber kalmış oluyorsun gibi. Özel yurt bazlı konuşalım. Mesela bu yurt benim özel bir yurttu. Okul yurdu dışında özel bir yurt olabilir ilk yıl için. KYK çıkar mı çıkmaz mı diye düşünürsünüz ya da ilk yıl çıkmaz. Mesela İstanbul'da KYK'nın ilk yıl çıkma olasılığı çok yüksek. Ama şehirlerde, daha küçük şehirlerde genelde KYK çıkmıyor herkese. Ne olursa olsun yani. Mesela baban çalışsın, annen çalışmasın. Ancak bu şekilde belki çıkıyor. Bazen bu şekilde hani annesi çalışmıyor, babası çalışan insanlara bile çıkmıyor yani. Bırakın ikisinin çalışmasını. İstanbul'da tabii İstanbul tercih ederseniz böyle bir şanssız çok yüksek. Mesela benim annem de babam da çalışıyor ama çıktı ki ben KYK'yı İstanbul'da çıkmayan işte duymadım açıkçası. Eğer İstanbul'da yazdıysanız bu çok büyük artık KYK açısından devlet yurduna kalmak istiyorsanız. Velev ki küçük bir şehri seçtiniz ve size KYK çıkmadı ne yapacaksınız? Mecburen özel yurtta kalacaksınız ilk yıl. Çevredeki özel yurtları araştırıyorsunuz. Onda da şunu unutmayın. Gidebilme imkanınız var mı yok mu bilmiyorum ama buna çok önem gösterin. Çünkü genelde internete gözüktüğü gibi çıkmıyor yurtlar. Ben İstanbul'da çok fazla özel yurt gezdim. Kendi okulumun yurdu olmadan önce. Çünkü okulumun yurdun olmama ihtimali de vardı benim. Çok hızlı doluyor demişlerdi işte falan filan. O yüzden ben hep çevredeki yurtları araştırmıştım. Neyse daha sonra hem kendi okulumun yurdunu görmeye gittiğim hem de çevredeki okulları gezdiğim bir gün, yurtları gezdiğim bir gün oldu mesela. O kadar kötü yurtlar var ki. Asla fotoğrafta göründüğüyle alakası yok. Nasıl bir açıyla çektilerse onu artık nasıl 0.5'ledilerse o da çok büyük gözüküyor fotoğrafta ama hayır aslında o kadar minnacık ki her şey böyle yan yana tıkış tıkış. Genelde özel yurtların çoğu özellikle İstanbul'daysa çok lüks yurtlar değilse ki o yurtlar mesela çok güzel yurtlar da var. Ama hani çok yüksek böyle hani lüks yurtlar değilse mesela genelde göründüğünün aksine devlet yurtlarından bile çok daha pis ve kötü durumda oluyor. Ben hangisini gezdiysem çok kötü durumdaydı açıkçası. Hani insanlar toplu değillerdi. İşte ortam daracık, sıkışık. Hani her şey üst üste. Herkes koridorlara böyle eşyalarını çamaşırlığa sermiş ki bence hiç güvenli değil. Benim gezdiğim bütün özel yurtlarda böyleydi yani. Düşünsenize kurutma yok. Çamaşırlarınızı koridora seriyorsunuz.
ipe, yani onların orada çalınma ihtimali çok çok düşük. Çok riskli yani. O da aynı şekilde karman çormanda gördüğümde, çünkü yer yok yani, küçücük odalar. Çamaşırhaneleri genelde çok kötüydü özel yurtların. Asla gidilmeyecek kadar kötüydü yani. Mesela tercih dönemine nasıl o şekilde insanlara gösteriyorlar utanmadan bilmiyorum ama tabii mecbur kalanlar, ne bileyim KYK olmamıştır, okulun yurdu yoktur. Mecburen bir yurt bulması gerekiyordur. Mecburen kalacak yani insanlar orada sonuç olarak. Böyle bir durum da var. Ama demek istediğim, eğer özel bir yurt tutacaksanız, gitme şansınız varsa mutlaka gidin. Ya da birilerinden duyduğunuz, tavsiye aldığınız, daha önce birilerinin kaldığı yurtlar olur böyle. Mesela daha önce o üniversiteye bir arkadaşınız gitmiştir. O deneyimlemiştir o özel yurdu. Onunla güvenerek ya da mesela hani özel yurt seçimi yapın diyebilirim eğer gidemiyorsanız, ya da birilerini belki gönderebilirsiniz. Akraba olur, herhangi biri olur orada yaşayan. Çünkü bu çok normal ve yaşanıyor. O da kişi sayısı. Şimdi bu da önemli. Özellikle özel yurtta kalıyorsanız bunun tercihini yapıyorsunuz. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik odalar var. Ve bazıları 5-6 diye böyle artarak gidiyor. Burada ne önemli? Bence şu önemli. 1 kişilik odalar var. Mesela ben tek kişilik odada kalamam. Çatlarım. Kendinizi tanımanız önemli. Neden? Baştan düşününce rahat gibi duruyor ama koca bir yıl tek başınıza kalmak, ilk defa girdiğiniz bir ortam, tanıştığınız bir ortam, kimseyi tanımıyorsunuz, okula gidip geliyorsunuz. Bence çok psikolojik olarak da yorucu bir şey. Ben şahsen yapamam. Hani ben karakterimden dolayı da duramam ama bir de hayır, ekstra yeni gitmişsiniz, kimseyi tanımıyorsunuz. Hayır yani, bence 1 kişilik oda hayır. Ancak ne zaman olur? Belki ilk yıl geçirirsiniz, bir çevre edinmiş olursunuz. Dersiniz ki ya ben bir kafamı dinlemek istiyorum. Bu yılda tek kişilik odada kalayım, bu olabilir. Ama öbür türlü çok zor diye düşünüyorum. İnsan kafayı yer yani. Çünkü bir gün değil, 2 gün değil dediğim gibi. İnsan konuşacak böyle birileri de arar yani. Sonuçta insanız diyebilirim. 2 kişilik oda bence bu da riskli. Çünkü yanınızdaki kişinin iyi biri, çıkıp çıkmayacağı, sevip sevmeyeceğiniz, kafanızın uyuşup uyuşmayacağı belli değil. Bir yılı beraber geçireceksiniz odada. Yani öyle ya da böyle sonuç olarak oda arkadaşısınız, yatak arkadaşısınız. 2 kişi de çok riskli bence. Ben olsam yani kendimi düşünüyorum. Ben bu topa da girmedim. Girmezdim de. Yani öyle konforluymuş gibi geliyor da hayır yani. O ikinci kişinin sevip sevmeyeceğiniz ne malum yine. Çok büyük bir problem. 3 kişi bu da çok büyük kaos. Neden? 2 kişiden önce odadır. Geçen eski yıllarda çok iyi anlaşıyorlardır. Siz 3. gelmişsiniz. Sizi sevmeyebilirler. Ya da ikisi daha yakındır. Siz kendinizi psikolojik olarak böyle bir dışlanmış hissedersiniz. Bu da çok riskli. Tabii belki de siz çok yakın olacaksınız bir iki kişiyle. Diğerini dışlayacaksınız. Yani dışlamak istemeseniz de ister istemez böyle bir farklı olacak. Yani birilerinden dışlanacak. Kardeşim dışlanacak. Çok büyük risk. 3 kişi de çok büyük problem. Yani gelelim 4 kişiyle. 4 kişilik kafidir. 4 kişilik çok güzeldir. 2 kişi anlaşır, 2 kişi anlaşmaz. Belki bir kişi anlaşılamaz, 3 kişi yine anlaşılır. Ama en azından seçeneğiniz bol. Ben her zaman böyle düşünüyorum. O da çok küçük olmadığı sürece ben seviyorum yani insan. Mesela ben şu an 6 kişilik odada kalıyorum ve çok memnunum. Bazı insanlara garip geliyor. Niye 6 kişilik odada çok memnunsun diyorlar ama şansıma insanlar da güzel çıktı. Tabii ki ama hep şöyle düşünüyorum. 6 kişiysek benim anlaşabileceğim 5 kişi var. İlla o 5 kişiden biriyle kafam uyar gibi düşünüyorum. Uyumayacak tabii ki insanlar olur. Sonuçta 6 kişiyiz, yani çok kalabalık. Ne olursa olsun anlaşamayacağım biri çıkabilir çünkü çok kalabalığız. Ama mesela şu an şansım. Odam çok tatlı çıktı. Hepsiyle anlaşıyorum. İyi ki de diyorum. Çünkü ne kadar kalabalık o kadar da güzel oluyor bence açıkçası. Şu an çok memnunum. İlk yıl 4 kişilikte kaldım. İkinci yılda 6 kişilikte kalıyorum şu an. Bence kişi sayısı ne kadar fazla olursa aslında daha yüksek ihtimalle oluyor anlaşabileceğiniz kişilerin çıkması gibi geliyor benim. Oda kişi sayısını seçerken eğer özel yurtta kalacaksınız buna dikkat edebilirsiniz. Eğer kalmayabilir sonuçlar açıklanınca aceleci olun. Eğer özel yurt düşünüyorsanız bu çok önemli. Ki zaten ne olursa olsun özel yurtta kalırsanız ya da devlet yurdunda önemli şey oda arkadaşlarınız. Yani çok kötü bir yurtta da kalabilirsiniz ama oda arkadaşlarınız çok şahanedir ve dünyanın en güzel belki bir yılını geçirirsiniz ve asla ayrılmak istemezsiniz. Bazen de yurt ne kadar güzel olursa olsun mesela ama anlaşamadıktan sonra ne anlamı var? Yani o insanlarla orada mutlu olmadıktan sonra gerçekten hiçbir anlamı yok. Bu da çok önemli bir detay. Her ne olursa olsun iyi insanlarla karşılaşmaya ve güzel oda arkadaşları edinmeye bence dua edin. Yani bu açıdan bakın olaya. İlk yıl ben Bağcılar'da kalıyordum. Mahmut Bey'de. Bağcılar, aslında Mahmut Bey Bağcılar'ın güzel bir yeri. Semt olarak elit bir semti. Bağcılar'ın diğer bölgelerine göre. Okulum direkt orada olduğu için ben Mahmut Bey'e git gel yapmayayım diye direkt okulun yurduna kaldım demiştim ya size. Orada mesela aslında okulun yurdu çok kötüydü. Yani olarak konumu çok kötüydü örneğin. Ama ben o kadar mutluydum ki orada. Çünkü oda arkadaşlarım çok tatlıydı. Dünya tatlısı insanlardı. Ve çok güzel anılarım var orada. Fiyatlarından dolayı çıktım. Çok arttı fiyatları. Ki o kadar artmasaydı ben yine okuluma rağmen yine de orada kalmak isteyeceğime eminim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlarıma çok mutluydum. Ama şu anda da mesela belki KYK şartlarım özel yurt kadar değil. Yine çok konforlu, çok yeni ama
Düşünüyorum, yeri çok güzel, arkadaşlarım çok güzel ve arkadaşlarımla çok mutlu olduğum için yeri çok mutluyum. Yani en önemli şey o da arkadaşlarınız, dostlarım. Umarım iyi insanlarla karşılaşırsınız. Nereye giderseniz gidin diyeyim. Yemek imkanı. Özelde mesela İstanbul'da yemek imkanı yok. Hiçbir özelde yemek yok. Ben çok şaşırmıştım bunu duymuş. Demiştim ki nasıl olabilir yani? Kahvaltı bile yok çoğu özelde. Bizim şansımızda yurdumuzda sabah kahvaltısı vardı ama sabah kahvaltısı olan yurt bile çok az duydum ben açıkçası. Bu diğer şehirlerde de böyle mi bilmiyorum. Yoksa İstanbul'a mı özel? Ama özel yurtlarda yemek imkanının olmaması çok büyük bir problem bence. Çünkü ben geçen yıl her gün, her Allah'ın günü yemek yapmaya uğraştım. Bu bir insan çok büyük bir külfet. Çok fazla zamanını alıyor. Çok uzun sürüyor. Yani her akşam yemek yapma zorunluluğun var. Çünkü ne yiyeceksin? Bir gün dışarıdan yedin, 2 gün dışarıdan yedin. Ama 3. gün diyorsun ki ben ne yiyeceğim? Bırak parasal açıdan düşünmeyi, bazı şeyleri yiyecek şey bulamıyorsun. Çok büyük bir problem. Kilo alıyorsun. Mesela ben geçen yıl bayağı kilo almıştım. Yazın bir de kilo vermeye uğraştım sonra. Çünkü yani bir gün yemek yapsan ne yapacaksın? Gidip taze fasulye odur budur yapamazsın ki. Ya makarna yapıyorum, ya köfte kızartıyorum, işte ya tavuk yapıyorum. Hep böyle şeyler yani. Sürekli makarnanın, bulgur pilavının yanında eklendiği menüler ister istemez en kolay ve pratik hani olması açısından. O yüzden yemek imkanı çok önemli. Özellikle de kalacaksanız bunu mutlaka araştırın. Ya da işte yine okulun yurdu da varsa. Tabii sırf bu yüzden kalmazlık yapılmaz belki. Diğer her şey çok mükemmelse. Ama çok zor. Yani bunu da bilin. Mesela ben şu an devlet yurduna geçince sabah kahvaltımın, akşam yemeğim olduğu bir yurt kalıyorum ve ben ne kadar uğraşmışım geçen yıl ya. O kadar büyük bir külfet ki o akşam yemeğinin hazır olması, bir yemeğinizin olması gidebilecek her an. Gerçekten o kadar muhteşem bir şey ki bunu o yemeksizliği yaşayınca bir yıl gerçekten anlıyor insan. Şu an diyorlar ya KYK yurtları yani yemekleri kötü falan. Tabii ki bu da bir şans. Mesela bizim yurdun yemekleri mükemmel. Yani özel şirketi güzel. O yüzden yurdun yemekleri de çok güzel mesela ama düşünüyorum en azından yiyecek bir şey var. Yani tabii ki çok mükemmel olmayabilir yemek ama en azından ya işte ben bu akşam bir çorba içeyim. Yani diğer yemeği sevmiyorum ama diyebileceğiniz bir yani şansınız var. Yani boğazınızdan bir sıcak yemek geçebilir. Çamaşır nasıl oluyor? Çamaşır özel yurtlarda şöyle oluyor. Bizim özelde şöyleydi ilk yıl. Yani şimdi biraz hem özel yurt hem devlet yurdu karşılaştırmalı gidiyorum madde madde. Özel yurtlarda yani benim bir özel yurdumda çamaşırhane ücretli değildi. Eğer haftada bir file atacaksan file alıyordun. Çamaşırhaneye file satılıyordu. Eğer haftada bir file atacaksan gidiyordun ablaya veriyordun. Abla yıkıyordu. Senin için çamaşırları kurutmalar aynı şekilde hakkın vardı. Bir beyaz bir siyah atma hakkın oluyordu haftada. Onun dışında para veriyordun üstüne ek olarak. 2 yıl önce tanesi 20 liraydı mesela. Şu anki bir ne kadar olmuştur bilmiyorum. Daha sonra farklı bir özel yurtta da kaldım belli bir dönem ben. Orada mesela direkt çamaşır ücretliydi. Götürüyordun eşyalarını yine aynı şekilde ama çamaşıra para veriyordun. Onda direkt hiç böyle bir opsiyon yoktu. Haftada bir kullanabilirsiniz yani bedavaya gibi bir durum yoktu. Direkt paralıydı. Ya da şey olanlar da var tabii ki. Böyle KYK gibi ortak alanda çamaşırhane. Gidiyorsun, yıkıyorsun, geliyorsun gibi. Onda da kurutmaya dikkat edebilirsiniz özel yurtlarda. Çünkü kurutma imkanı yoksa ya odaya askılı kalacaksınız ya da kapının önünde asıyor olacak herkes. Kapının önünde olursa çalınma ihtimali çok yüksek. Odada olursa da çok fazla rutubetimsi bir koku yapıyor. Böyle hani çamaşır yumuşatıcı kokusu insanı çok boğuyor. O çok sıkıntı oluyor. Kışın falan özellikle çok fazla cam da açılmıyor soğuk olduğu için. Çok zor oluyor. Yani kurutma olayına dikkat edin özel yurtta kalacaksınız. Yani en azından kurutma olduğunca çamaşır serme oluyor olmuyor. Ne ortada bir dağınıklık oluyor ekstra. Ya da dediğim gibi o yumuşatıcı kokusu çok felaket bir şey. Mesela ben bunu düşünün. KYK yurdunda nasıl oluyor? Paralı değil. Aşağıya iniyorsun, bir sürü çamaşırlar var, makineler var, kurutma ve çamaşır diye ayrı olmak üzere. Her hafta istediğin kadar çamaşır yıkayabiliyorsun. Bir problem olmuyor diyebilirim. Çamaşır sadece makinesi bulmak zor oluyor. Çamaşır makinesi bulmak kolay oluyor da kurutma makinesi bulmak zor oluyor. Çünkü yani kurutma çok uzun sürüyor ya çamaşıra göre. Ama bir şekilde hallediliyor. Ben mesela çamaşırlarımı ilk dönem eve getiriyordum ama ikinci dönem hep yıkadım. Bir problem olmuyor yani. Tabii özelde ablanın yıkamasının rahatlığı da yok. Orası ayrı, biz filmimizi veriyorduk. Ertesi gün ya da gün içinde yıkanmış, kurulmuş ürünleri alıyorduk mesela ilk özel yurdumda. Mis gibiydi yani. O açıdan şu an o çamaşır makinesinin başında beklemek ya da o kurutmayı beklemek birazcık canını sıkabiliyor insanın açıkçası. Ona zaman ayırmak. Öğrenci mutfağı durumum. KYK'larda öğrenci mutfağı olmuyor genelde. Öğrenci mutfağı olan bir KYK duymadım. Bir problem. Yani kendiniz pek bir şey yapamıyorsunuz. İşte kettle falan odada bir şeyler alırsınız belki. Elektrikli olacak alabilirsiniz. Yani tabii yakalanırsanız gider ama yani alınabiliyor mu alınıyor. Herkes alıyor yani bir noktada. Artık dolabınıza kilitlersiniz falan bilmiyorum. Bakarsınız o dolabınız kilitliyse açacak halleri yok çünkü. Bu şekilde yapabilirsiniz. Odada ancak yakalanmadığınız sürece dediğim gibi bir problem yok. Yakalanırsanız alırlar yani. Ama özel yurtlarda genelde öğrenci mutfağı oluyor. Ben ilk yurdumda da, ikinci yurdumda da falan yani 2 kere, 3 kere. Ben 3 kere falan özel yurt değiştirdim. Hepsinde vardı
Öğrenci mutfağı. Bu aslında büyük bir artı. Ama yani öğrenci mutfağına ihtiyacınız kalmasın ya. Gerçekten kalmasın yani. Siz o yemeğinizi yiyin yani. Her gün çıksın yemek. Devlette kalıp bu imkana erişmek çok daha güzel yani. Öğrenci mutfağı da olmasın diyorum şu an. Konumu güzel. KYK, özellikle İstanbul'da demişim. İstanbul'da genelde KYK'ların konumları çok güzel yerlerde. Kötü bir yerde çıksa bile nakille değiştirebiliyorsunuz. Nakil yolu şansınız da var KYK'larda. Nakil biraz fazla beklenebiliyor. İstanbul için söylüyorum. Çünkü o güzel KYK'ları herkes geçmek istiyor. Eğer şansınıza kötü bir KYK çıktıysa. Ama imkansız mı? Hayır. En kötü yani ihtimalle 2 ay, 3 ay içinde genelde istediğiniz KYK çıkıyor. Eğer çok fazla talep olan bir KYK'ya geçiş yapmak istemiyorsanız. Sonra bir daha zaten mezun olana kadar oradasınız. Kimsesizlik olmaz. Yani 1-2 ay sabredersiniz, sonra en güzel KYK'larda nakille gelebilirsiniz. Çok büyük artı KYK'ların yeni çok güzel yerlerde olması. Mesela benim şu an direkt metrobüsün önünde KYK'm. Yani ulaşım için çok kolay oluyor. Çünkü otobüs çok zor İstanbul'da. Metrobüs, metro, Marmara yanındaki yurtlarda kalıyorsanız bu devlet ya da özel olsun. Sizin için veli nimet yani. Bu çok önemli bir şey. Ulaşım için. Yine konumu aynı şekilde, yurdun çok önemli. İstanbul'da da KYK'ların konumları çok güzel yerlerde. O yüzden KYK düşünülebilir. Mesela benim KYK düşünmemdeki en önemli sebep yeri. Neden? İstanbul'da niyeyse çoğu özel yurdun yeri kötü yerlerde. Yani otobüsle ulaşım sağlayabileceğiniz bu kadar metroya, metrobüse yakın olmayan yerlerde çok güzel yerlerde olan özel yurtlarında fiyatlar çok yüksek. O yüzden İstanbul için KYK'da kalmak çok mantıklı bence. Güzel bir yerde olup ulaşımınızın kolay olmasını istiyorsanız. Diğer şehirlerde de genelde KYK'lar niyeyse dağ başında yapıyorlar kardeşim. Niyeyse üniversite de dağ başında oluyor. Ve sonra yani tamam, üniversiteye ulaşım kolay bile olsa kötü bir yerde kalmak konum açısından insanın canını sıkabiliyor. Konuma göre de biraz hareket edilebilir gerçekten. Yani konumu çok güzel bir yerdeyse örneğin KYK'nın. Yemeği falan da var. Niye kalınmasın ki? Niye özel yurt diye ısrar edelim yani düşününce? Gibime geliyor benim. Tabii iki yurdun da kendine göre avantajı, dezavantajı vardır ama bence devlet yurdunda kalmak için de önyargılı olmayın kesinlikle diyorum. Yani çünkü şans, bazı şeyler şans. Oda arkadaşı, özelde de şans, devlette de şans. Ama yani çok güzel imkanlar da var devlet yurtlarında. İnternetiniz oluyor devlet yurtlarında ama yani özel yurtlardaki internetle karşılaştırılamaz. Özel yurtlardaki internet çok güzeldi benim yani. O kadar hızlıydı ki evdekinden bile hızlıydı yani. İlk yurdumdaki internet. KYK yurdunda internet özel yurtlara göre çok daha kötü. Ama yine var mı? Var yani. Arada çekiyor. İstediğinde çekiyor, istediğinde çekmiyor. Bir de ben mesela birinci kattayım ama 7-8 katlı yani KYK. Ve niyeyse alıcı sadece en yukarıda varmış. Sadece çatıda varmış. Öyle olunca yukarı katlar mesela internete daha güzel erişiyor. Biz birinci katta olduğumuz için bize internet eremiyor yani. Gelemiyor. Artık dağıtıcım yok. Hiçbir fikrim yok. Bir odadan gittiği için bir tane boşluk kalmıştı. Arkadaşı bizim odaya gelecekti. Neyse geldi işte, taşınacak falan. Hevesliyiz böyle işte, diyoruz arkadaşımız gelecek odaya falan. Bir geldi. İnternetle bir işi oldu. Ay sizin odada internet çekmiyor. Bağlanmaya çalışıyor falan böyle. Dedi ki bizim odada bu kadar çekiyor yani. Dedi ki siz dedi burada nasıl yaşıyorsunuz falan hani. Neyse biz alışmışız o kötü internet, zannediyoruz ki bütün o yurtta böyle internet. Ama yukarılarda bayağı da çekiyormuş. Hiç haberimiz yok. Çok kötü değil ama yani en azından var diyorum ben. Çoğu zaman en azından bağlanıyor. Bağlanmasa da idare ediyoruz açıkçası. O da tuz biberi olsun yani, artık ne yapalım. Temizlik olayları çok güzel oluyor. KYK'larda da özellerde de. Ben hiçbir problem yaşamadım. Özelde de haftada 2 kere geliyorlardı ablalar. Şu an devlete de haftada 2 kere geliyorlar. Odayı temizliyorlar. Onun dışında çöp almaya da geliyorlar mesela KYK'da. Özellikle böyle bir şey yoktu. Onun haricinde çöp almaya da geliyor ablalar ara. Gayet güzel yani. Bir de şansımızda bizim temizlikçi ablamız da çok tatlı. Biz de çok seviyor, çok bayılıyor. Gayet güzel yani. Böyle mis kokulu temizliyor odamızı diyebilirim. 6 kişilik benim odam. KYK'lar İstanbul'da 6 kişilik olabiliyor. 4-6 genelde. Hatta 8 olan KYK'lar da var. Ama 8 kişilikler şöyle. 3+1 ev planında düşünün. 2 tane yatak odası, 2 tane çalışma odası var. Tuvalet, banyo ortak gibi düşünün. Yani aslında konfor açısından yine konforlu. Hani öyle iyice koğuş gibi değil yani. Bayağı evde kalıyorsunuz. Balkonumuz falan da var, hatta balkonları falan oluyor. Ben 6 kişilikte kalıyorum. Bizim balkonlarımız yok. Bizde de 2+1 gibi düşünün. Yok. 1+1 mi? Aynen 1+1 gibi düşünün. Yatak odası var, bir çalışma odası var. Çalışma odasına bağlı tuvalet, banyoda orada dolaplar falan. Çok rahat bence. Yani ben hiçbir problem yaşamadım 6 kişi olmamızla alakalı. Aksine dediğim gibi böyle muhabbet, sohbet, akşam çok güzel oluyor yani. Ama genelde KYK'da İstanbul'da kalacaksanız böyle. Ama çoğu küçük şehirlerde 4 kişilik oluyormuş mesela. Bazalı oluyormuş falan böyle. Hani bizimki ranza. Genelde baza oluyormuş aslında normalde. İstanbul'da daha çok kişi girsin, KYK'lar kontenjanı artsın diye 6 kişiye çıkartmak amacıyla ranzalı yapıyorlar. Yoksa mesela bizim yurtta ilk yapıldığında plan olarak 4 kişi olarak tasarlanmış. Hani dolaplar mesela 4 tane çalışma masası aynı. İkisi farklı çünkü o 2 kişi sonradan eklenmiş aslında gibi.
Dediğim gibi yani şu an KYK'daki kişi sayısı daha fazla genelde. Bunu çok da kötü bir şey değil yani. Böyle düşünme. Yok 6 kişi ben kalamam falan. Hayır, gayet de güzel oluyor. Yargılı gelmeyin yani. Tabii dediğim gibi şans oda arkadaşı da. En kötü odanızı değiştirebilirsiniz. Pozitif düşünün. Belki insanlarla karşılaşacaksınız. Yani ben mesela iyi insanlarla karşılaştım. Bilemeyiz. İstanbul'da KYK olmuyorsa İBB olabilir. İBB gibi de bir seçeneğiniz var. İBB yurtları muazzamlar. Çok güzel. Aynı özel yurt gibi zaten. Fiyatı ona göre çok çok ucuz. Hepsi yeni yapılmış. Ben hani İBB'ye gidip beğenmeyip çıkan hiç kimse görmedim. Hatta genelde çok çok dolu oluyor. Mesela benim İBB'de kalan arkadaşım var. Onunla falan da konuşmuştuk. Ben KYK'ya başvururken İBB'ye de başvurmuştum. Bütün İBB yurtları doluydu. Hiç kimse çıkmak istemiyordu. Hiç kontenjan yoktu. Sadece yeni açılanlar vardı. Onlar da yeni bu yıl açıldığı için zaten mesela. İşte ben başvurduğumda Küçükçekmece yurdu yeni açılıyordu. Çok çok büyük kontenjanlıydı. Şansıma bana çıktı mesela. Okuluma da yakın olduğu için. Ben hem KYK hem İBB arasında aslında bir seçim yaptım gibi düşünebilirsiniz. İBB de çok çok güzeldi ama KYK'mın yeri daha iyiydi yani. Küçükçekmece'ye göre daha güzel bir yerdeydi. Ben o yüzden KYK'yı tercih ettim. Ama odalar, çalışma masaları, ortak alanlar zaten sıfır yeni yapılmış, inanamazsınız. Hani özel yurttan farksız. Konfor olarak yemekleri çok çok güzel. Benim arkadaşlarım kalıyor oradan, benim yakın arkadaşım kalıyor. Bildiğin böyle bir sürü salata çeşidi var. Hani tek bir salata da değil. Her seferde her yemekte bir sürü salata çeşidi var. Porsiyonlar yine çok güzel, böyle tablot değil. Kase kase. Mesela KYK'da da böyle kase kase, tablot değil ama her akşam salata çıkmıyor mesela örneğin. Bu akşam işte muhallebi çıkar. İşte yanına ayran çıkar, salata olmaz. gibi mesela İBB'nin yemekleri de çok güzel ve çok konforlu ve çok güzel fiyatlar var ve İBB'nin mesela şansı da var. İşte İBB'de stajyer olarak da çalışma imkanı sağlıyor sana, sen İBB'de kaldığın için. Ya da İBB bursu sana öncelikli olarak çıkıyor çünkü sen İBB yurdunda kalıyorsun. Ve bir sürü böyle artısı var. İBB yurtlarını bence kesinlikle düşünün. Eğer İstanbul'a kalıyorsanız, istiyorsanız ya da oraya geleceksiniz, KYK'ya başvururken İBB'ye de mutlaka başvurun. İBB'nin olma ihtimali biraz daha düşüktür çünkü dediğim gibi güzel yerlerdeki bütün İBB'ler dolu. Yani mesela güzel yerden kastım da bütün mesela kız yurtları güzel yerlerde. Dışında işte Küçükçekmece dışında, ki Küçükçekmece de iyi yine, Marmara'ya yakın ama diğer yer konuları çok güzel. Kadıköy'de, Maltepe ve Marmara'nın karşısında Kadıköy'de, Ok Meydanı'nda Mecidiyeköy'e doğru var bir tane. Bayağı güzel yerlerde var. Avcılar'da direkt Avcılar kampüsü, Cerrahpaşa kampüsünün orada var. Avcılar çok güzel bir yer değil ama direkt kampüsün yakınında olunca muazzam olur yani. Bundan yenmez. Dediğim gibi ben çok fazla yurt değiştirdim özel olarak da ama benim için yani yerimi bulduğum yer KYK diyebilirim. Şu an memnunum gerçekten İstanbul'da istiyorsanız. İlk etapta da özel yurdu görmek de güzel miydi benim için? Güzeldi. Niye? Özellikle okulun yurdu varsa ilk etapta okulun yurdunu tercih etmek çok çok avantajlıydı benim için. Çünkü güzel arkadaşlıklar edindim. Kendi bölümümden insanlarla tanıştım. Eğer KYK'da kalsaydım bunlar olmayacaktı. Belki benim alışma sürecim çok daha zor olacaktı. Bunu her zaman söylüyorum. Benim ilk yıl okulun yurdunda kalmam benim için çok büyük bir şanstı. Eğer okulunuzun yurdu varsa kesinlikle ilk önce okulunuzun yurduna çalışın diyebilirim. Yani bu sizin için çok önemli bir şey olur. Gerçekten bunu önemseyin. Okul uzaklığı da çok önemli. Mesela okulun yurduysa direkt okula çok yakındır. Fıtı fıtı 2 dakikada gidersiniz. Sabah derslerine çünkü gitmeye çalışmak o kadar büyük bir külfet ki. En sevmediğim şey 8.30 dersidir mesela. Çünkü yani 8.30'da bir de benim yurdum çok yakın. 10-15 dakikaya da gidiyorum okula mesela. Ama bir de bunun uzaktan okula gitmeye çalışan arkadaşlarım var mesela odada. 1 saat yolu olan yurttan. Korkunç yani. Bu insanlar 8.30 dersine gitmek için kaçta kalkıyorlar? Haberiniz var mı acaba? Mesela İstanbul'daysanız özellikle. O yüzden okula uzaklığı yurdun çok önemli. Devlet ya da özel neyse artık. Okula uzaklığına kesinlikle dikkat edin. Çünkü bu 1 gün 2 gün değil. Kışın sabah 8.30 derslerine gitmek. İnsan ağlaya ağlaya gidiyor vallahi. Çok üzülüyor. Bir de ben diyorum ki çok yakın okulum benim. Ve 8.30 ders olsun hiç istemiyorum. Ve söylenerek gidiyorum. Diyorum ki yani ben çok böyle 2 saat, 1 saat yolu olan insanları düşünemiyorum. Yazık yani, insanlar çok zor. Benim ilk KYK'm çok uzakta çıkmıştı. Ben nakil bekledim bir süre. Hemen de olmayabiliyor yani istediğiniz yurt ama 2 saatti benim okuluma. Hatta 2,5 saatti yurdum. Düşünün yani 8.30 dersi olsa benim 6'da falan yola çıkmam gerekiyor. Yani o zaman 5'te mi kalkacağım? Kaçta uyuyacağım? Bilmiyorum, çok büyük problemler. Eve çıkmak ilk yıl olacak bir şey değil tabii ki de. Bu 2. yıl falan filan bir süreçte çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olur, anlaştığınız. Ki bu da çok riskli. O sorumluluğu almak. Çünkü diyorlar mesela genelde aynı evde kalınca işler değişiyor, işte o arkadaşlık bozuluyor falan. Olabilir mi? Vallahi olabilir. Aynı odada kalmak, aynı yerde yaşamak çok zor bir şey. Göründüğü gibi değil yani. Hani ona aynı yerde yaşayınca anlıyorsun diyorlar ya bazı şeyleri, çok doğru. O yüzden mesela bir yurtta kalıyordunuz diyelim. Çok iyi anlaşıyorsunuz oda arkadaşınızla. Belki bu olabilir. Çünkü birbirinizle yaşamayı biliyorsunuz. Aynı yerde yaşamayı biliyorsunuz. Hani yurtta gibi arkadaşınızla eve çıkmak bence daha mantıklı o yüzden. Okuldaki herhangi bir arkadaşınızla
arkadaşınızla çıkmaktansa onu tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi parasal mevzuları düşünün, arkadaşların genelde bozulduklarını düşünün, sorumluluk almanın çok önemli olduğunu düşünün gibi yani negatiflerini düşünün. Eve çıkmak hayal olarak çok güzel gözüküyor ama aslında size bir sürü de sorumluluk bindiriyor gibi aslında şöyle 3 başlık altında toplayabilirim. Çok uzun konuştum. 27 dakika oldu şu an. Yani editte ne kadar inecek bilmiyorum ama bence güzel bir video oldu. Yani çok böyle detaylıca hem özel yurdu hem devlet yurdu kendi kafamda karşılaştırmış oldum size. Artılarıyla eksileriyle. Dediğim gibi ikisinden de gönlünüzden geçen olsun. Sizin için en sağlıklısı neyse o olsun. Ama şunu unutmayın. Eğer bir tercih yapacaksanız ilk yıl okulun yurdunu önemseyin. Okulun yurdunda kalmayı, özel de olsa. Daha sonra devlet yurduna yine kalabilirsiniz benim yaptığım gibi. Ben ilk yıl özel yurtta, okulun yurdunda kalmaktan çok memnunum. İyi ki de diyorum kalmışım. Çünkü dediğim gibi o alışma süreci çok zor oluyor. Ve alışma sürecinde kendi okulunuzdaki insanlarla böyle bilinmezliğe gidiyorsunuz çünkü düşünsenize. En azından aynı odada kaldığınız kişiler sizin yaşayacağınız süreci yaşadığı için ona göre bir dayanak olur. İlk defa yani uzak bir şehre gitmişsiniz. Bir süreci bilmiyorsunuz. Bir yerlerden bilgi almanız gerekiyor bir şeyleri öğrenebilmeniz için falan ya. O yüzden okulun yeri de bunun için muazzam bir şey. Ama olmuyorsa da KYK yurtlarına bakabilirsiniz. Yakın özel yurtlara bakabilirsiniz diyebilirim. Eksi ile artı ile şöyle bir karşılaştırın. Bir araştırma yapıp ve sizin için umarım en güzelini seçersiniz diyorum. Şimdiden hayırlısı olsun hakkınızda. Eğer videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz, beni beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Artık yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bayın.